Bu adam korkunç bir yetenekle doğmuş. Ona yaklaşan herkes bir anda ölür. Furlong ailesinde sıradan bir gün. Aniden, Katy doğuma başlar. Evin yakınındaki bir tarlada çalışan kocası Philip'i arar. Kocası yardıma koşar. Katy çimlerin üzerine düşer ve çiçekler solmaya başlar. Philip karısını hastaneye götürür. Furlong ailesi her zaman oldukça sıra dışı olmuştur. Çocukken, Philip'in babası Charles Furlong, ailesinin seks yaptığını görmüştü. O zamandan beri, ne zaman seks yapmayı düşünse, 37 dakika boyunca kör oluyordu. İlk düğün gecesini çok zorlaştırdı. Philip ayrıca, korktuğunda etrafındaki tüm elektrikli aletlerin çalışmayı durdurması gibi alışılmadık bir yeteneğe sahipti. O gün arabanın elektriğini kesen de buydu, bu da adamın karısını hastaneye götürmesini imkansız hale getirdi ve Katy tam orada, arabada doğum yapmak zorunda kaldı. Doğum sırasında Katy öldü. Joseph Furlong böyle doğdu. 9 yaşındayken dedesi öldü. Bir sütyen reklamının önünden geçerken, kör oldu ve bir araba kazası geçirdi. Kocasını ve gelinini kaybeden büyükanne Charlotte, hediyeyi bir lanet olarak görmeye başlar. Oğlunun yanına taşınır ve yeteneğini asla açıklamamasını sağlamak için Vames'i yakından takip eder. Aksine, hediyeyi kendisinin de keşfetmesini istiyor, bu yüzden yeteneklerini mümkün olan her şekilde test ediyor. Uçmayı öğrenmeye çalışırken bisikletle bir tarlaya gider ve yolda bir inek sürüsüyle karşılaşır. Bir süre sonra James ağlayarak eve gelir ve karnında bir toynak izi gösterir. İneklere bir şey olduğunu söylüyor. Endişelenen Philip tarlaya gider ve orada birkaç ölü ineğin yerde yattığını görür. Kızgın baba eve döner ve inekleri neden öldürdüğünü sorar. Philip oğluna tokat atarak çimlere düşmesine neden olur. James yere dokunur ve üzerindeki tüm bitki örtüsü kurur. Babası kan öksürmeye başlar ve ölür. Ve giden James, büyükannesinin de lanetinden öldüğünü görür ve ağlamaya başlar. James, Liam adında bir çocukla tanıştığı bir yetimhaneye gider. Büyük çocuklar yeni geleni incitir ama Liam ona karşı her zaman naziktir. Vames'e kafeteryadan biraz yiyecek getirdiğinde, daha büyük çocuklar ruloyu pencereden dışarı atar ve Vames'in onu alması için yukarı tırmanmasını sağlar. Alt katta bir bekçi köpeğine çarpar ve yanlışlıkla onu öldürür. Hayvanın ölümünden büyük çocuklardan biri sorumlu tutulur ve o ve arkadaşları bunun için Vames'i dövmeye karar verir. İçinde gücünü serbest bırakır ve yetimhanedeki herkesi öldürür. Korkmuş bir James binadan dışarı koşar ve yaralanmış ama ölmemiş olan Liam'ı görür. Arkadaşını çağırır ama James ormana kaçar. 10 yıl geçer. May adında bir kız, kolonundan kanserli bir tümörü çıkarmak için yapılan ameliyattan sonra uyanır. Annesinin doktorla yaptığı konuşmaya kulak misafiri olduktan sonra, hastalığın henüz yenilmediğini ve birkaç aylık ömrü kaldığını keşfeder. Bu haberle yıkılan May, hastaneden ayrılır. Yakındaki bir mezarlıkta, Vames'in lanetiyle karşılaştıktan sonra akciğer hastalığından muzdarip olan Liam ile tanışır. Arkadaşına öleceğini söyler ve ormana gider. Ailesinin tüm nesillerinde kanser vardı, bu yüzden bunu bir aile laneti olarak görüyor. Ormanda dolaşan May, hiçbir şeyin yetişmediği ve yerde hayvan iskeletlerinin yattığı bir alana rastlar. Kavrulmuş toprağın ortasında ormancının evi duruyor. Yağmur yağmaya başlar ve evin sakininden onu içeri almasını ister. Orada, laneti yüzünden bir münzevi olarak yaşamaya karar veren James yaşamaktadır. Yalnızlığından dolayı biraz vahşileşmiştir, bu yüzden May'ı görünce utanır. Buna rağmen, gece kalmasına izin verir. Sabah, James ona orman hayvanlarından yapılmış bir çorba yediriyor ve James onun bir Walkman dinlemesine izin veriyor. Evinin etrafına baktıktan ve burada hiçbir şeyin yetişmemesine şaşırdıktan sonra nehirde yüzmeye gider. May'i yüzerken ona bir havlu getirir. Ona tümörünü anlatır. James bunun korkunç olup olmadığını sorar ve o, yaşamak isteyen biri için korkunç olduğunu söyler. Bir süre çimenlerin üzerinde yan yana sessizce uzanırlar. May, Vames'e iyi vakit geçirdiğini söyler ve ayrılır. Uzun süre ona bakar. Bu sırada Liam ve hastanedeki diğer hastalar onu arar. Hala onu bulamayan Liam, May'in ağlayan annesine ve polis memurlarına gelir. Hangi yöne gittiğini gördüğünü ama başını belaya sokmak istemediği için onlara hemen söylemediğini söylüyor. James eve geldiğinde, May'in Walkman'ini evinde bıraktığını keşfeder. Onu geri istiyor. Henüz uzağa gitmediğini umarak ormanda onun adını haykırarak koşar ve May bunu duyar.
James tökezler ve bir vadiye düşer. Düşüşün acısı, lanetin etkili olmasına ve etrafındaki zemini kavrulmuş bir çorak araziye dönüştürmesine neden olur. May onu bulur ve kalkmasına yardım eder. Bir arama seferi ormana gider. Annesi, kızının ormana gidip orada kendini öldürdüğüne inandığı için kederden deliriyor. May, Vames'i destekleyerek devam eder. Annesinin çığlıklarını duyan çift saklanır. May'e neden annesinin yanına gitmediğini sorar ama May onu bu halde yalnız bırakamayacağını söyler. James böyle daha iyi olacağını söylüyor. May eve vardığında başındaki yarayı yıkar. James ona burada kalmaması gerektiğini ve uzun zaman önce gitmiş olması gerektiğini söyler. Kendisinin peşinden gittiğini söyler. Etrafındaki insanların lanet nedeniyle tehlikede olduğunu ve buna engel olacak gücünün olmadığını söyler. Ona göre lanet sadece erkek soyundan geçmektedir. James, yetimhaneden kaçtıktan sonra ormanda nasıl kaybolduğunu anlatır. Açlıktan ölmek üzere olan çocuk, onu hasta eden zehirli meyveler yedi ve James bayıldı. Bir ormancı onu buldu ve şimdi yaşadığı eve getirdi. Adamdan ne kadar gitmesini istese de ölebileceğini bilen ormancı yine de kaldı. James uyandığında, ölü ormancıyı evin dışındaki bir yığın yaprakta bulur. May, onun lanetinden korkmadığını söylüyor. Hasta olduğu için öleceğini biliyor, bu yüzden Vames'in güçleri onu korkutmuyor. Mayıs ona sarılır. Gece çöker. Yakında geri dönmesi gerekeceğini söylüyor ve James'e ondan kalmasını istiyor. Geceyi birbirlerinin kollarında geçirirler. Uyandığında May'in gitmiş olduğunu görür. Ama aynı zamanda yeşil bitkilerin filizlendiğini ve ormancının kulübesinin etrafındaki yanmış zeminde canlı kuşların belirdiğini de fark eder. Bu manzara Vames'i şok eder ama eve yaklaşan polis memurlarını görür. Bir kovalamaca başlar, ancak takipçilerinden kaçmayı başarır. Eve döndüğünde May ile birlikte olması gerektiğini anlar ve yürüyüşe çıkar. Etrafta giderek daha fazla yeşil bitki filizleniyor ve James çiçek açmak üzere olan bir tomurcukla ağaçtan bir dal koparıyor. Ağır bir kalple May hastaneye gelir. Buraya tekrar gelme ihtiyacıyla tamamen paramparça oldu. Bir polis ona ormanda belirli bir adamın bulunduğunu söyler ve onunla karşılaşıp karşılaşmadığını sorar. May kimseyi görmediğini söylüyor. Liam, ormanda saklanan ve koğuşun kapısında duran adamı da duyar. Odaya girer ve May'in hastaneye giydiği ceketi görür. Üzerinde James Furlong yazan bir etiket var. Gerçek katille tanıştığını söylüyor, bu yüzden Liam şimdi yavaş yavaş ölmeye zorlanıyor. May'ı korumak istediğini ve onu sevdiğini söylüyor ama May onu kovalıyor. Liam polislere koşar ve onlara yalan söylediğini ve ormanda James ile tanıştığını söyler. Ona göre o gerçek bir iblis ve acımasız bir katil, bu yüzden onu bulmaları gerekiyor. Polis memurları onlara onun bulunduğunu söyler, bu da davanın kapandığı anlamına gelir, ancak Liam giderek kızışır. Doktor sakinleştirici iğne yapar. Gece, May çoktan uyurken, doktor annesiyle konuşmaya gider. Son testleri karşısında şok oldu, çünkü durumu son 2 gün içinde açıkça düzeldi. Annesi güzel haberi duyunca çok sevinir. James gizlice hastaneye girer. Yanlışlıkla Liam'ın yattığı odaya girer, fark eder ve onu takip etmeye çalışır. Vames'in May'ı bulmak için yardım istediği kör çocuk, ona onun 2 kat yukarıda yattığını söyler. Liam makasla silahlanır ama ayağa kalkmaya çalışırken düşer ve bayılır. James, May'ı bulur ve May onu gördüğüne çok sevinir. Mutlu bir şekilde birbirlerine sarılırlar. Vedalaşmadan ayrıldığı için özür diler ama başka türlü yapamazdı. May, erkek arkadaşının onun öldüğünü görmesini istemedi. James ona evin yakınında kırdığı ağacın dalını gösterir. Hepsinin May sayesinde olduğunu söylüyor ama ormanda yaşamaya devam etmek isteyip istemediğini bilmiyor ve May onun oraya ait olmadığını düşünüyor. James, etrafındaki herkes tehlikede olduğu için hastanede olmasının kendisi için tehlikeli olduğundan emin, ancak May, onunla birlikte olduğu sürece kimseyi incitemeyeceğini söylüyor. Seks yapıyorlar. May ve James yan yana yatarken inanılmaz derecede mutlu hissediyorlar. Komodinin üzerinde duran bir dal çözülmeye başlar. Kör çocuk, görüşünün kendisine geri döndüğünü fark eder ve hemşirelerin odasındaki solmuş vazo çiçek açıyor. Liam'ın aklı başına gelir. Vames'i 2. katta May'in kollarında uyurken görür. Makasıyla panik düğmesine basıyor ve hastanenin yangın alarmı çalıyor. Hemşireler tahliye etmeye başlar.
İçlerinden biri onu tekerlekli sandalyeyle götürmek için başucuna yaklaşır ama kendisinin çıkışa doğru koştuğunu görür. Vames'i hastaneden güvenli bir şekilde çıkarmak için hastane pijamalarını giydirir. Liam burnundan bir tüp çıkarır ve yıllardır ilk kez göğsü doluyken nefes alabildiğini fark eder. James merdivenlerde Liam'la karşılaşır ve Vames'in yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyler. Kaçmaya başlar ve May, kalabalığın içinde onu bulmaya çalışır. Liam, mezarlıkta Vames'e yetişir. Yetimhanedeki arkadaşı olduğunu ve May'a yaptıklarını asla affetmeyeceğini söylüyor. James asla kimseyi incitmek istemediğini söyler ama Liam bir makas çıkarır. Aralarında bir kavga çıkar ve Liam, Vames'in karnına makasla saplar. Altındaki çimen hemen solmaya başlar. Ne olacağını anlayan Liam, ormana koşar. Gökyüzü bulutlanıyor. Rüzgar şiddetlenir ve ağaçlardan yapraklar düşmeye başlar. Kanama. James ormana ulaşmaya çalışır. May ona yetişir, ancak ondan daha fazla yaklaşmamasını ister. Buna rağmen peşinden koşar. James göle ulaşır ve kendini boğmak için içine atlar. Mayıs onun peşinden koşar. Su altında onu öper ve aşkını itiraf eder. James dibe gider. Soyu tükenmiş bitki örtüsü yeniden yeşerir. Mayıs bir kızı doğurur. Büyüdüğünde ve babası Vames'in hikayesini duyduğunda, bitkilerin onun yüzünden ölüp ölmeyeceğini sorar. May, kendisine yalnızca iyi şeyler miras kaldığını ve Furlong ailesinin lanetinin bu şekilde sona erdiğini söyler. Vames'in yeteneğinin bir lanet olduğunu düşünmesine rağmen aşkın içindeki en iyiyi ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Vames'in ona bir gelecek verdiğine inanıyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sırada hangi filmi görmek istersin? Yorumlarda bana bildirin. Bir dahaki sefere görüşürüz.